Evet, karakter tanıtımı Mage karakterleri tanıtım videomuzla tekrar aynı ekiple beraberiz. Ümit buradasın, Evet. Ali buradasın. Buradayım abi. Aynı anda yine standartı koruyalım. Tekrar bir dungeon, farklı bir dungeon atalım. Pande dediğimiz dungeon'ı atalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi Mage karakterlerden hangisiyle başlayalım? Hangisini? Mesela Ali, sen Force Archer'sın. Okçu dediğimiz Türkçesi. Evet abi. Nedir bu karakterin artısı, eksisi? Yeni başlayacak bu karakteri oynamak isteyen arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir? Abi yeni başlayacaklar. İlk önce hasarından memnun kalmayacak. Yani öyle de çok fazla vurmuyor. Öyle dediğimiz Ama başlangıç. evet. Ama sağlam takı alırlarsa vurmaya başlıyor ve karakter abi yeni başlayanlar için mükemmel. Yani çok tank. Bir de üstünde heal'ı var. Tutuyor seni her yerde. Bu heal dedin kendini canlı dolduruyorsun. Aynı Evet, zamanda bir mesela Ümit abinin canı gitti. Bastım. Canı doldu. Ve parti bu partiyi de dolduruyor. Partideki herkesin canını dolduruyor. evet, partiye de bastım. Ve bunun bekleme süresi çok az. Yani az olması çok rahatlatıyor abi. Yani sürekli bir canlı doldurabiliyorsun yani. Evet, sürekli can doldurabiliyorsun. Range'i çok önemli. Ya en uzaktan vuran karakter bu şu an. Bazı dungeonlarda mesela Devil gibi bazı dungeonlarda boss sana vuramıyor. Çok uzaktan vurduğun için boss'un mesafesine girmiyorsun, vuramıyor sana. Yani mesela partiyle girdiğin zaman seni tanklayan biri varsa çok uzaklardan boss'a vurarak hiç boss sana dokunmadan dungeon'ı bitirebiliyorsun. Evet, uzaktan tarıyorsun. Hiç böyle boss'a gireyim de boss bana stun atsın bir şey atsın o olaylara girmeden Nasıl uzaktan mesela vuruyorsun. Battle Mode 2'si, 3'ü? Ya Battle Mode 3'ü çoklu hedeflere vurunca hasarı çok düşüyor. Ama yani çok alana vuruyor abi. İnanılmaz bir alana vuruyor. Ya Tabii onu nötrlüyor o hasar düşüklüğünü. bunu bilmeyenler için de anlatalım. Alana vurduğumuz zaman mesela tek bir yere vurmakla alana vurmak böler. Vurduğunuz damage bölünür. Ne kadar çok moba vurursanız o kadar vurduğunuz hasar düşer. Bölünür. %20 civarı. Evet. Bu da çok büyük bir sayı ya. Tabii. BM2'si abi oyundaki en iyi BM'lerden birisi. Ya Blader'ın iki hedefe vurmuş hali düşünün. İki eline tabanca alıp tarıyor. Evet, mesela şu an tarıyorum uzaktan. Hiçbir şekilde girmiyorum. Evet. Yani oynayacak arkadaşlar, Mage oynayacak arkadaşlar için mükemmel bir klas. En azından tank böyle diğer Mage'ler gibi ölmezsiniz. Heal her yerde tutuyor yani. Bir de Tabii. Battle giyiyorsunuz. Martil de giymiyorsunuz. Battle daha çok defans veriyor. Battle dediğin set. Evet. Başka o battle set giyen hangileriydi? Force. Ya mesela burada boss bana vuramıyor. Bakın. Boss Tabii. bana bir kere Bak vurdu. Bir Ali daha vuramıyor bana. Ali en uzakta zaten. Çok rahat ya. Keyif çarı ya. Konfor çarı. Evet. Peki nasıl bu itemleri piyasası nedir Ali bunun? Ya, itemları şu an bulunmuyor. Çünkü bir yani meta var. Millet Mage Class oynuyor. Ya bana Evet. sorarsanız takıları sağlam almadığınız sürece bu karakter vurmuyor. Yani artı 18 bir belt almanız gerekiyor yoksa vurmuyor. Hasarı tatmin etmez yani. Peki Burada Ümit abi de dizdi F'ya. tabii. Evet, O ben daha vuramıyordu önce de mesela ama çok oynamıştım. tanktı. Şimdi mesela veya savaşta nasıldır? Savaşta inanılmaz iyi abi. Diğer klaslar gibi gidip canını dışarıda doldurmak yerine bir tane buff basıyorsun, fullliyorsun. Evet. Guard altında çok rahat kalabildiği için düşük level'larda bile puan çok rahat kasabiliyorsunuz. Evet. Zaten Ölmüyorsun yani. kapının arkasından bile moblara vurarak. Evet, kapının arkasından da vuruyor. Bazen mobları lurlayamıyorsunuz mesela. Sen yine de vurabiliyorsun. Sword Char'lar 2 saat böyle mobları birbirine getirmeye çalışıyor guardları. Senin öyle bir problemin yok. Vuruyorsun. Mesela bu Ali ona şu yeni gelen, pardon Murat hı hı, lafını böldüm. Ona şu yeni gelen
kaçma ve yakalama mekaniği olan hızlı koşma buff'ından bahsetsene biraz ya. Bir de Konu fiyayken- aynı anda bir bas da bir koş bakalım Ali ya. Aynı Evet, anda. evet. Bu mesela hiçbir şekilde Ya yakalanmıyorsunuz. şu müthiş eğlenceli bir şey değil mi ya? Tabii canım, baksana şuna ya. İşte bunun tek kötü tarafı kaç saniye sürüyor bu? 11 saniye sürüyor ve 5 saniye vuramıyorsunuz. Ama size de vuramıyorlar. Tamamen kaçma skill'i. Evet. Vur kaç taktiğiyle. Yani keşke vurulsaydı. Ama çok eğlenceli ya. Yani Evet. tamamen keyfi olarak bir yere gitmek için bile basılıp böyle yürünüp Tabii keyif tabii. alınabilir. Ha Yani. şey ya, inanılmaz sinir bozucu. Bir adama vuruyorsunuz. Tam böyle ölecek. Bunu basıyor. Veya ne bileyim Kaçıyor. Vital Recordal diye bir buff'ı var. Direkt sizi sıfırdan 100'e çıkartıyor yani canınızı. Fullüyor direkt. Ya FA'yı öldürmek o kadar kolay değil. Başka öyle FA ile alakalı. Ümit, sen de oynadın FA. Sen de eklemelerini yap istersen. Ya şimdi bazı dungeonlarda annenin de bahsettiği gibi işte Devil Tower gibi, bu Pandemonium gibi, Kanat Holy Dungeon'ları gibi dungeon'ların son bossları range'inin yani FA'nın mesafesinin dışında kaldığı için, o bosslar hareket etmediği için FA inanılmaz avantajlı olup hiç hasar yemeden, yani belki defansı yetmeyecek mesela ama o duruma gerek kalmadan, hiç hasar yemeden yapabiliyor. FA'nın tüm diğer sınıflardan bazı konularda böyle bir avantajı var. Yani benim aklıma gelen, üzerine parmak basabileceğim o var. Bir de şu az önceki buff. Ya benim ekstra hoşuma gidiyor. Mükemmel bir şey ya. Yani. Ya eğlenceli bence de. Durum bu. Yani Son gerçekten. olarak abi şeyden bahsedelim. Bu spesyal bölümünden Astral Weapon pasifi dediğimiz, yani Onu raid geçen- sıkıntınız olmuyor. Onu tüm Force karakterlerle ilgili konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ama Ondan bahsetmiştik. raid hepsi ver. Mesela Force Gunner'da böyle bir şey yok. Evet, Dediği gibi. Forsaner'da Akuraxi veriyor herhalde. Ha, Evet. Critical Rate üzerinde evet. Kaç FA critical- rate veriyor. Artı kaç critical rate veriyor Ali? Abi şu an 14 veriyor. 1080 atak rate veriyor. Bir de pardon, rol attım. Bir de Magic atak 108 veriyor. Ben de attım. Evet. Yani bir rate sıkıntısı yaşamıyorsun. Büyük bir rate oranı bu. Hiçbir şekilde yaşamıyorsunuz. Yani bana Force şu an Gen- mesela MCR lazım abi. 90 rate'im var benim. Maşallah. Onunla ilgili bir de şöyle bir durum ekleyelim. Şimdi 14 veriyor critical rate ama elindeki silah Palladium. Bu Palladium'u bir üstüne çıkarsa, yani Demonite alsa o rate 15 olacak. Bu arada Bir az üstüne önce çıkarsa o az rate önce 16 olacak. son boss'tan bir Broken Nyx attı. Bunu sen anlat istersen Ümit, ne işe yaradığını. Şimdi bu Dungeon Broken Nyx dediğimiz, az önce de düşmüş olan item'ı atıyor. Onunla beraber de Chaos Converter dediğimiz başka bir item var. Yani itemlerin Chaos Upgrade bölümleri var. Oraya item yapıp artı basabilmek için gereken Chaos Converter'ı atmayı sağlayan bir materyal. Yani şu arkadaşlar, bir mesela şöyle bir iteminiz var. Şu aşağıdaki upgrade 12'de 15 yazıyor. Bunu çoğaltmaya yarayan başlangıç itemi var. Sıfırdan başlayıp Evet, taşla basamıyorsunuz. İlk önce o itemi almanız gerekiyor. Onu craftlamak için de bu dungeon'dan düşen bu son boss'taki Broken Nyx'e ihtiyacınız olacak. Bu dungeon'ın şeyi bu. Olayı bu. Evet. Hatta bazı durumlarda o çok değerli hale geldiğinde sadece burayı farmlayan arkadaşlar, yani çok güzel paralar kasıp o itemi elde edebilir. Çok da gördüğünüz gibi seri dönüyor yani. Şu an çerez gibi gidiyor. Evet. Onun Tamam, olayı o. Force Archer'la alakalı başka söylemek istediği bir şey olan yoksa diğer karakterimiz olan Wizard'a geçelim. Şimdi Mage karakteri denince Wizard akla geliyor zaten. Her oyunda bu böyledir. Büyücü karakteri akla gelir. Sen onu çok uzun süre oynadın. Çok uzun Bir de, süre bir oynadım. de top seviyede oynadın abi. Onu sen Evet, anladın. bir önceki Evet. karakterin oydu. O direkt sana bırakalım o durumu. Sen şimdi- yorumunu yap onu. Wizard bir kere tek oyundaki en önemli özelliği blink atması. Yani blink atarak gerçekten çok seri bir şekilde her yerde
Yani hiç bir keye binmeden çat 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 her yerden her yere gidiyorsunuz. Çok ışınlanma özelliği bu. Mükemmel bir özellik. Mesela boss'a vuruyorsunuz bu şekilde. Boss'tan bir şey yapacak. Tık diye ben mesela boss'un tersine ışınlanarak boss'u böyle 1-2 saniyelik bir sersemletme olayı oluyor. Yani biraz player'lık isteyen bir karakter. Durduğun yerde vurduğun zaman Wizard'ın defansı düşük olduğu için tek atar. Yani tek yeme olasılığın yüksek yani öyle bir karakter. Ekstradan şu andaki mage karakterlerde herhalde ata en yüksek. Mesela aynı item seviyesinde bütün mage karakterleri dizseniz Wizard her zaman daha fazla vuracaktır. Söyleyeceklerim yani BM3'ü çok kapsamlı bir alanı var bir BM3'te. BM3 çok iyi. BM2'sinde de kendi karakterin skill'lerini seri şekilde vuruyor. Çifter çifter. Çifter çifter vuruyor. İki tane mob seçebiliyorsunuz. İki tane boss seçebiliyorsunuz. Onu çifter çifter skill'lerin hepsini sırayla vuruyor. Sizin koyduğunuz sırayla. Yani güzel, başarılı bir karakter ama işte başlangıçta V ile başlayan adamın oyunu bırakma olasılığı yüksek. Evet. Abi bir Yani de şey var herhalde. Bir görevi Diğer klaslar gibi Battle Mode 3'ün hasarı düşmüyor slota vurunca. Benim bildiğim. evet, Wizard'da az önce bahsetmiş olduğumuz o %20 oranındaki damage düşme durumu Wizard'da olmuyor. Yani Yani ha bir 50k vuruyorsanız hepsine 50k vuruyorsunuz. Ben evet. mesela 69k vuruyorum. Yanına bir yaratık geliyor 53'e düşüyor. evet. Evet, o V'de öyle bir şey yok. çok iyi. Bir de SP dediğimiz bu Battle Mode'daki olay var. SP doldurma buff'ı var. Kendi kendine doldur. Gerçi o artık bu SP potlarından sonra çok işlevsiz hale geldi artık. Herkesin Yine ulaşım. de iş yapıyor ya. O da bir maliyet oluyor bazı durumlarda. Ya işte Yani maliyeti çok düşünen arkadaşlar varsa dediğin gibi SP pota para vermek istemeyen arkadaşlar için ideal tabii. ya o tabii herkesin aynı olmuyor bakış açısı. Yani o da bir avantaj vermek istemeyen biri için. Yani Wizard güçlü, oyunun ileri seviyelerinde çok zevk alacağınız bir karakter. Ama başlangıçta illallah et. Sürekli öl insan der ya, yerim böyle karakteri diyorsun yani. Şimdi Char'ı sıfır yatırım ile oyuna başlayıp Wizard açıp oynamak isteyen birisi oyunun o başlangıç aşamasındaki görevlerini yaparken defalarca ölüp biraz moral bozukluğu yaşayabiliyor. Tabii. Wizard'ın Tabii. öyle bir durumu var. İşte Ya onu Wizard, ben bir şey ekleyeyim. Bence bir dungeon üzerinde konuşalım. Bu oyun bana göre dungeon ağırlıklı bir oyun. Şimdi bir dungeon'ı bir wizard ya yapamaz ya da en iyi onunla yapılır. Yani ortası olmayan bir çar olduğunu düşünüyorum ben. işte bunun nedeni de ata en yüksek ama defansı en kötü karakter. Yani Evet. ikisi de uçta. Orta değil yani. Evet, evet. Dediğim gibi Bariz çok bir şekilde çok can efsane bir yatırım yapıp efsane bir maliyete girip başlayacaksa oyuna birisi Wizard'ı öneririm ama ben bu oyuna para yatırmayacağım. Kendi kendime oynayarak gelişeceğim dediğin zaman çok zor Wizard'la evet, oynamak. evet. V hakkında Ali senin var mı demek istediğin? Yani çok vuruyor abi. Şey gibi bu. Çok yakar az kaçar. Son Şey olarak da benim şahsi az görüşüm, evet. oyunun az yakar çok kaçar. Benim şahsi görüşüm, oyunun en eğlenceli çarıdır. Ben hep öyle düşündüm. Bence de. öyle. Bence de Hele öyle. ki düşük bir dungeon farmlıyorsanız inanılmaz iyi. Ya ışınlana bitiriyorsunuz. Birisi gidiyor 6 dakikada bitiriyorsa siz 4 dakikada, 3,5 dakikada bitiriyorsunuz. Mis gibi. Tabii. Yani orta seviye dungeonları öyle çatır 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 yani saniyede bitirirsin yani. Mesela bir Force Shelder'la V kıyaslanmaz yani serilik bakımından. Warrior'la, Force Shelder'la. Çok seri bir Tabii abi karakter. biri taş çağı, öbür demir çağı yani. Tamam, Wizard'ı bitirdiysek
Sıradaki Bence halihazırda sen kullanıyorken Force Gunner'dan bahset ya bize. Force Gunner, yani zaten oynarken de görmüşlerdir arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir karakter. Yani BM3'ü desen kaliteli, BM2'si, yani BM2 mesela ben bazı karakterlerde mesela adam mesela Blader'sınız. BM2 dolmasını bekler adam. BM3'ü basmaz çoğu. Ama ben mesela BM3 biter, BM2 basarım. BM2 biter. Çünkü ikisi de çok işlevsel. Alan vuruyor ikisi de. Seri. İkisi de hemen hemen aynı vuruyor yani. Mesela sen şimdi Magic klasların tamamı aslında biraz hasarı yüksek, Tabii. defansı düşük ve uzaktan vuran sınıflar. Yani genel olarak yapısı bu. Tabii. Sen bu iki sınıfı kıyaslamak gibi değil ama Wizard'dan mesela Force Gunner'a geçtiğinde sevdiğin sevmediğin artı eksi onu da istersen değinelim biraz. Şimdi Ne oldu? Wizard'dayken player'lık çok istiyor. Çok istiyor player'lık. Çünkü tamamen ya ışınlanacaksın, vuracaksın, edeceksin. Yani sürekli bir player'lık isteyen bir karakter. Ama buna geçtim, resmen konfor yani. Ben açıyorum BM2'sini falan mesela. Bak vuruyorum, vurduğum yer slot eriyor yani. Ve çok seri yani. Hiç Yani böyle şey ama öl- ötekinde öleceğim sürekli korkusundan kaçman gerekmediğini düşündüğün için mi? tabii. Bak Evet. öyle şey yok. Çok şeyi var. Tamam, Wizard'da da var. Buff'ı da var bunun. Kurtarıcı çok buff'ı var. Seni böyle ölümden, ipten alacak çok buff var Force Gunner'da işte. Şu buff var mesela. Şu an gösteriyorum. 15 saniye boyunca mesela bana vuramaz kimse. İşte şu var. 12 saniyede bu kurtarıyor. Bu da 12 saniye kurtarıyor. Zaten bir şey kalmıyor. Artık o aşamada da kesiyorum zaten ben. Evet, hasarı da yüksek olduğu için değil mi aynı Hasarı yüksek. zamanda? Yani hasar bir Wizard kadar yok. Ama çünkü bölünüyor. Dediğimiz o olay bölünüyor. Ama rahat oynanıyor. Yani böyle bir seni Wizard'daki gibi şey yapmıyor yani. Etkilemiyor. Defansı o kadar da şey değil. Kötü değil. Çünkü bu da şey giyiyor. E, Battle. Battle giyiyor. O yüzden daha böyle bir rahatsın. Bak mesela gene attı Broken Nix. Evet. Şey bu yani. 5'te 2 attı mesela. İyi bir oran yani. İyi bir oran. Ya bugünkü fiyatını piyasasını kontrol etmedim bilmiyorum ama şu anda tek başına mesela bunu farmlamak için yapan biri için 5'te 2 60 olsa Evet. çok iyi bir oran yani. Yani bunu da beşledik arkadaşlar. Yine bir karakterimiz kaldı konuşmadığımız. Yani Force Gunner'da aklınıza gelebilecek işte buff'larını şöyle göstereyim size. Gerçekten çok. Mesela 180 olan buff'ın Ali bir tane vursana Murat'ı 180 buff'ı varken. Şimdi bir saniye bakalım. Bekle. Şimdi vur Ali. Ya Bak buff'ın hep 180 vuruyor. 180'i geçemez. konforuna bakar mısın? Bak Kim vurursa 180. vursun. Kim vurursa vursun 180'i geçemiyor mesela şu saniye boyunca. Yani mükemmel bir şey ya. Tamam, şu an bitti mesela o şeyim. Yine Yani 180 vuruyor falan. bak şu an zaten vuruyor 850. Yani güzel karakter. Wizard'da da var bu şeyler. Bu buff'lar. Kurtarıcı buff'lar yine var. Abi Wizard'daki kırılıyor ya. Kırılıyor. Evet, Dediğin gibi. benimki de kırılıyor mesela. Bende bak Wizard Bende de absorb var o. blok Bende 4 de var time bak. istiyor. Bende de Absorb Damage 3600 var mesela. Bendeki Aynen. de bak. 4 hasarı absorpluyor. Bak şu an Mesela ben basayım V'de ona. 36 hasar absorpluyor. Mesela o Absorb'u da gösterelim arkadaşlara. Şu an Ali gene vur bana. Mesela ben şu an bastım onu. Bak şu yeşil olan. Şu yeşil eriyince senin asıl canına geçiyor. Şu an Ali beni eritemedi pek de. No. Evet, şu an Geçemedi ha. anca Şu an ama bitti zaten. Buff bitti. Yani o da niye eritemedi? Ali şeyi geçemedi. Yani o sınırı geçemediği için. Onun atağı şurada bana verdiği mesela 3600 ek absorb damage veriyor.
%55 skill up veriyor. Yani bunları geçtiği zaman eritmeye başlıyor. Yani bir nevi kalkanın oluyor ya. Kalkan ama kırılabilir bir kalkan. Diğeri kırılamaz bir kalkan. Öyle anlatalım. Şimdi mage karakterlerde bir Dark Mage kaldı. Dark Mage yeni bir karakter. Yeni karakteri açıkçası ben oynamadım. Oynayanınız var mı sizin aranızda? Ben Video- ya Predix attım sadece. Battle modu kötü bence. Ama BMX'i çok güzel. BM3'ü kötü. Nesi kötü BM3'ün Dark Mage'in? Alan hasarı kötü abi. Yani slot toplayamıyorsun kolay kolay. Anca böyle aynı Blader gibi ya. Blader oynayan varsa onunki gibi. Onun uzaktan hali gibi. Evet. Ama Zaten Char genel olarak Blader'ın Mage hali gibi bana kalırsa. Ama Evet. BM2'si çok fena vuruyor yani. Eritiyor. Tabii BM2'si de o da yine Blader'ın da BM2'si iyidir. Yani hemen hemen yapısı onun gibi bence. Sadece bir debuff'ı var benim çok sinir olduğum karşıma geldiği zaman. Bir taşlaştırıyor sizi. Taş oluyorsunuz belli Evet, bir saniye. taşa çeviriyor. Taşa çeviriyor. Öyle kalıyorsunuz heykel gibi. O çok yani buff'ı basan arkadaş için çok eğlenceli olabilir ama siz Şimdi- maruz kaldığınızda çok kötü. Dark Mage aslında Wizard gibi hasarı çok yüksek. Defansı çok zayıf bir karakter. Zaten ama yapısı gereği de böyle olmalı. Bütün oyunlarda hemen hemen magelerin, wizardların mantığı bu yönde. Onunla ilgili bir sorun yok. Yalnız debuff olayı yani biraz fazla abartılı güzel Dark Mage'de. Bu arada Ali gitti. Neyse. Ali tek yedin ha. Neyse oraları şey yap- Ben kaçayım da arada. Ben de gitmeyeyim arkadaşlar. Dark Mage'de şöyle bir durum var. Rakibi taşa çevirip resmen taş şeklinde donmasını, hareket edememesini sağlayabiliyor. Şimdi Dark Daha Mage'deki sonra- herhalde Ümit sözünü böldüm. Bu şey Evet. herhalde. Gene Ali'nin hani Gladiator'da kullanmış olduğu bir terim var. Hepsinden toplamışlar bir şey yapmışlar diyordu ya. Gibi Yani PB gibi bir sürü debuff'ı var. İşte ya ekstra Dark Mage oyuna gelince ekstra bir şey geldi. Mesela taşa çevirmeyle ilgili bir mekanik oyunda yoktu yani. Oyunda yere düşürmek, geri itmek. İşte buna benzer mekanikler vardı. Ama bir anda taşa çevirme olayı gelince yani şöyle söyleyeyim Murat. Mesela biz 3 arkadaşız şu anda. Evet. Üçümüzün de Dark Mage olduğu senaryoda gelen birini sırasıyla taşa çevirsek mesela hayal edebiliyor musun? Yani ama çok- şimdi taşa çevirdiğin zaman şöyle bir şey var. Sen de vuramıyorsun. ya tamam ama olayın vurmak değil zaten. Yani vuran birinin de mesela çevir taşa git. Ya da ne bileyim yani sırf şeyine yani biraz böyle rakibi uyuz etmek için bile gidip Ya taşı işte çevir. FB'deki mantık diyorsun işte. Evet. FB'deki mantık. Taşa çevirme Force Blader'da. buff'ının debuff'ının dışında slow atma debuff'ı da var. Yani yavaşlatabiliyor. Mesela yürüyen birini Tabii. 5 kat daha yavaş yürüyecek. Yani o da çok ilginç bir Onu da debuff. sürekli atabiliyor. Şey değil onun. Dolumu çok kısa bir süre diye biliyorum ben. Baktım Ben de yani. öyle. Ben de öyle hatırlıyorum. Ali var mı senin Dark Mage'le alakalı hikayen? yani abi BM biterken tam BM'yi uzatırken taşa çeviriyor mesela. Ha, orada bir ekranı yumruklamak istiyorsun. Şimdi mesela dışında- diyelim senin sana boss çok vuruyor mesela. Sen oynadığın için öyle söylüyorum. Boss baktın seni öldürecek. Boss'u çevir taşa. Canını Evet. tekrar doldur. Evet. Değil mi? Evet, Çok evet. kullanışlı aslında baktığın zaman. Can'la ilgili de aklıma gelen bir şeyi ekleyeyim. Şimdi mesela az önce Force Archer yani okçu sınıfıyla ilgili konuşurken okçunun kendine can basabilmesinden bahsetmiştik. Ya da partideki mesela demin sana birkaç tane vurdu Ali. Canın azaldığı için buff basarak senin canını doldurdu. Hı hı. Dark Mage'in bunu engelleyen de bir debuff var. Yani Dark Mage size bir debuff atıyor ve canınızı dolduramıyorsunuz. Neredeyse orada kalıyor artık. Yani çok fazla bence tamamen zaten PvP'de bir rakibin üzerine ne yapabilirim diye düşünülüp yapılmış gibi. Evet, evet. Çok Haklısın. fazla yani silence dediğimiz rakibi işte susturma mekaniği var. Yavaşlatma, taşa çevirme.
canını dolduramamasını sağlama. Yani bir insana bu oyunda bir rakibe başka ne yapılabilir bilmiyorum zaten. Yani öyle debuffları var. Şimdi sohbeti son olarak mesela diyelim ki sen şu anda bu kadar oyun bilgimizle senelerdir oynuyoruz bu oyunu. Bu oyun bilgisiyle sıfırdan başlasan, mage Evet. karakterlerden birini almak zorunda olsan hangisiyle başlarsın? Mesela Ali sen hangisiyle başlarsın? Nedenleri ne mesela? Ve abi heal'ı beni çok rahatlatıyor herhangi bir yerde. Range'i beni rahatlatıyor. Yani Range dediğin uzaktan vurma olayı. evet, slotları toplamak zorunda kalmıyorum. Çok keyifli ya abi bence. Bilmiyorum. Konfor karakteri yani. Eğer vurabiliyorsanız, bir şeyler koyup vurabiliyorsanız eğer hiç kaçırmayın derim. Sence Ümit? Şimdi bende Wizard sevgisi var. O yüzden Wizard oynamak isterim ama objektif olarak o sevgiyi bir kenara bırakınca mantık çerçevesinde bakıldığında ben oyuna Force Archer'la başlayıp çünkü en iyi defansif olan Magic Class o ve heal'la kendini anne söylediği gibi tutabiliyor. Başlayıp biraz kendimi geliştirip bütçemi arttırıp oyunda ilerledikten sonra Dark Mage'e geçmeyi düşünürdüm. Sen şey yaptın. Combo yaptın. İkisi iki karakterli. Ama şimdi erken Üç oyunda karakter yaptı abi. Aa, yok ama Wizard'ı erken Ümit oyunda sevdi. Archer oynanması gerektiğini düşünüyorum. zaten Ümit bu oyundaki bütün karakterleri sevdiği için Öyle şey bir sorunum var ama ben hepsinde PA ile başlayıp biraz oynuyor. Dark Mage'e geçerdim yani. İşin özü böyle Valla yapardım. ben şimdi mesela oyuna sıfırdan başlıyorsam ben de mesela Force Archer Mage karakterlerden Force Archer ben de çok beğeniyorum. Dediği Ali'nin dediği her şeye katılıyorum yani. Gayet başarılı bir karakter. Onun dışında ya Force Gunner'ız tamam şu anda ama mesela Force Gunner'da ben memnunum. Memnun olma nedenlerini de söyledim ama Force Archer'ı ben 1'e alırım yani. 1'e alırım bu şeyde mage karakterlerde. Başlangıç seviyesinden son seviyesine kadar. Benim de düşüncem bu şekilde. İnşallah size de yardımcı olabilmişizdir arkadaşlar. Yani bir Aslında üçümüzün ortak fikri başlangıç aşaması için Force Archer'ın en iyisi olduğu yönünde. tabi mage karakterlerde Force Archer'ı aldığın zaman başlangıçta rahat rahat görevlerini yaparsın. Oyuna bir adapte olursun dediğin gibi. Diğerlerinde biraz daha sıkılabilirsin. Tutuyor abi bak şimdi. Map part atıyorsun diyelim. Eziksin. Yeni başladın. FA tutuyor bir şekilde. Wizard'la ölüyorsun. Yatalak oluyorsun resmen. Aynı şekilde Runa Station da öyle. Yani battle görevlerini bile zar zor yapıyorsun. Doğru söylüyorsun Ali. İnsanı bunaltıyor. Bu şekilde arkadaşlar inşallah yardımcı olabildik bu videoyla size. Bir sorunuz, bir şeyiniz olur çekinmeyin. Oyun içinden biz Merkür Server'ındayız. Üçümüze de yazabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bu şekilde size yardımcı olmaya devam ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.